Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bebekle ilgili bir şeyler yapmıyordum. Bebekler için bir örgü örmüyordum. Bugün o yüzden bebek yeleği örmeye karar verdim. Bakın yeleğimiz şu şekilde, altı çok zarif, çok tatlı ve çok kolay bir desenden oluşuyor. Üst tarafı trabzanlardan oluşuyor. Yakadan başlayarak yaptım. Roba artışlarımız var. Ardından desenimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenarlarımızın patları ve kenarlarımızı örerek tamamlamış oluyoruz. Normal şartlarda hiçbir şeyle uğraşmayıp otursanız bir günde örüp bitirebileceğiniz bir yelek. Ben burada 3 tane düğme kullandım. Ama isterseniz siz tamamını düğmeli de yapabilirsiniz. Beden ölçülerinde ben bunu yeni doğan itibariyle, yani bir arkadaşımın bebeği için ördüm. Yaz ayında doğduğu için böyle tam kışa geldiğinde işte 3-4 aylık olacak ama 6-7 aya kadar da giyebilsin istedim. Ona göre bir beden de ayarladım. Eğer daha büyük isterseniz roba artışlarını arttırabilir veya daha küçük isterseniz 2 roba eksik örerek tam bir yeni doğan boyutunda da yapıyor olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen yapımına başlayalım. Evet, yeleğimizin yapımına başlarken hemen kullanmış olduğum ipi göstermek istiyorum. Etrofil kullanacağım. Şöyle diğer etiketten bakalım. Burada belirtiyor 2 ila 4,5 mm arası tığ kullanabilirsiniz diye. Ben 3,5 mm tercih ediyorum. Eğer aynı renkle örmek isterseniz renk numarası ve lot numarasını bu şekilde bırakıyorum. Hemen yapımına başlayalım. Yapımımıza başlarken 70 tane zincir çekerek başlıyoruz. Hızlıca zincirlerimi çekeceğim. İpimi kilitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 70 tane zincirimizi çektik. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Ve trabzan yapmaya başlıyorum. Normalde ben trabzanlarımı bu şekilde önceden takip edenleriniz bilir. Ben normalde trabzanlarımı bu şekilde yapmıyorum ama düz zincir üzerine de trabzan yaparak bir kere gösterir misin diyenler olmuştu. O yüzden normal zincir üzerine trabzan yaparak çalışacağım bu projemde. Şöyle 3 4 5 11 tane trabzan yapacağız ilk başta. İki, 4, 6, 8, 10, 11 trabzanımız var. 11 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum ve ardından tekrar trabzan yapmaya devam ediyorum. Burası benim arttırma yapacağım nokta. O yüzden arttırma yerimi belirlemek için orada bir zincir çekiyorum. Şimdi 14 zincir, 14 trabzan daha yapacağız. Çok pardon. Evet, 14 trabzan daha yaptık. Burada hemen bir zincir daha çekiyorum. Şöyle bu trabzanlar aslında bu ön parçamızın başlangıcı robada. Bu kol kısmımız olacak. Şimdi bir zincir çektik ve arka kısmına geçiyoruz. Burada da 20 tane trabzan yapacağız. ...20 tane trabzanımızı yaptık. Burada tekrar bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar ön, kol, sırt haliyle nereye geldik? Tekrar kol ve ön parçaya geliyoruz. Burada 14 trabzan daha yapacağız. Her bir zincire bir trabzan yaparak ilerliyorum. ...14 trabzanımızı da yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve ön parça için şimdi 11 tane daha trabzan yapıyoruz. Toplamda da 70 zincirimizi bu şekilde kullanmış oluyoruz. Evet, birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bakın göstereceğim. Hafif eğimli bir görüntüsü var. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz hemen. Örgümü çevirdim.
Burada hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. Sık iğnenin ortasından tekrar ipimi geçirerek bir sık iğne daha yaparak birinci trabzanımı yaptım. 11 tane trabzanımızı yapalım. Evet, 11 tane trabzanımızı yaptık. Burada bir zincir çektiğimiz yere geldik. Şimdi burada ipimi doluyorum. Bu bir zincir çektiğim yere artık arttırmalarımı yapmaya başlayayım. Trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar bu 14 tane trabzanımın her bir ilmeğe bir trabzan olacak şekilde diğer arttırma noktama kadar örmeye devam ediyorum. Evet, 14 tane trabzanımı yaptım. Yine arttırmam olan noktaya geldim. İpimi doluyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Ardından 20 tane trabzanımda her bir ilmeğe bir trabzan olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi sırtımız için ayrılan parçayı tamamlamış olduk. Geldik buradaki arttırma noktamıza. Yine aynı şekilde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Ardından 14 tane trabzanımızı yapıyoruz. Artık diğer omuza geldik. Şimdi tekrar bakın son ilk arttırma için ayırdığımız şu an sıranın sonundaki arttırmamız olan son yerdeyiz. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir trabzan, 2 zincir, boşluğa yapıyorum bu trabzanlarımı ve ardından her bir trabzana bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Bakın şöyle yavaş yavaş form kazanmaya başlıyor. Şimdi hemen dönüyoruz 3. sıramıza. İlk trabzanımı yapıyorum. Arttırma noktama kadar tüm trabzanlarımı her ilmeğe bir trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Evet, tüm trabzanlarımı ördüm. Bakın arttırma yaptığım noktaya geldim. Şu an 3. sıradayız. 2 zincir çekerek belirlediğim bu noktaya bu sefer 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ardından her bir trabzana bir ilmeğin üzerine bir trabzan yaparak bir sonraki arttırma noktama kadar devam ediyorum. Evet, bir diğer arttırma noktama ulaştım. Şimdi hemen burada da aynı şekilde bu 2 zincirlik boşluğumuza 2 tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve 2 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi burada şöyle hemen göstereceğim. Bakın roba artışlarımızla beraber gitgide şekil kazanmaya başladı.
Şimdi burada diğer arttırma noktalarımızda da şurada 3. sırada diğer 2 robamızda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Tüm trabzanlarımızı normal örüp bu noktaya geldiğimizde yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıp 3. sırayı tamamlıyoruz. 3 sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi hemen ipim düştü. 4. sıramıza geçiyoruz. Tüm sıralarda aynı şekilde arttırma noktasına kadar trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Dördüncü sırada arttırma yapacağım noktaya kadar geldim. Alt sırada arttırmalarımı yaparken bu arttırma boşluğumun içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştım. Şimdi bu sırada 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. Tekrar dönüyorum. Tüm trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Arttırmada başka bir tekniğimiz veya bir mantığımız yok. Hepsi bu kadar. Şöyle göstereceğim hemen size. Bakın yerleştirdiğimde böyle bir görüntüsü var. Şimdi bakın burada robalarımız gitgide oluşuyor. Katladığımız zaman aslında şöyle şu 2 parça ön olacak. Şuradan katlayamadım. Önler, kol ve arka parça olacak örgümüz büyüdüğünde. Şimdi burada ilk sırada arttırmamızı yaparken, daha doğrusu ikinci sırada arttırmamızı yaparken arttırma noktamızın içine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapmıştık. Üçüncü sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Dördüncü sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptık. Böyle bir döngüde devam ediyoruz. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Her sırada bu şekilde devam edecek. Siz burada istediğiniz bedene, istediğiniz yaş grubuna göre, bebeğin ayına göre büyütebilir veya daha küçük de bırakabilirsiniz. Örnek veriyorum, ben 10 sıra yapacağım ama 13 yapmak istiyorum veya 8 yapmak istiyorum şeklinde bebeğin bedenine göre ayarlama yapabilirsiniz. Ama arttırmalarımız bu şekilde. Bir sırada 1 trabzan, yani birer trabzan, 2 zincir, bir sırada ikişer trabzan, 2 zincir koyarak bu şekilde robamızı oluşturmaya devam edeceğiz. Evet, hemen göstermek istiyorum. Şöyle ben 10 sıra ördüm. Ölçüsünü de vereyim isterseniz. Yukarıdan aşağıya doğru 10 sıram 10 santim oldu toplamda. Şimdi burada arka beden genişliğimi de ölçeyim size. 25 santim. Bu ölçü benim için yeterli. Ama daha küçük bir bebek için, ki bu yeni doğandan itibaren, yani yeni doğanda belki 2 sıra eksik yapabilirsiniz ama normalde 6 aylık, 9 aylık, 1 yaşa kadar giyilebilecek bir beden olacak çalıştığım. Şimdi 10 sıra yaptıktan sonra bakın şu görünümü kazandıracağız. Artık kolları ayıracağız. Şurası bebeğimizin kolları için olan bölüm olacak. Ve burası ön, burası da arka parçası olacak. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Şimdi bu sırada sadece trabzanla çalışacağız. Kollarımızı ayıracağımız sıradayız. Öncelikli olarak şu ön arttırmalarımın olduğu yere kadar olan tüm trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Bakın şimdi arttırma yaptığım noktaya kadar geldim. Burada ön parça için şöyle bir tane daha arttırma yaptığım yerden bir trabzan yapıyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve burada gelip diğer arttırma yaptığım noktayı buluyorum.
arada kol kısmını hiç örmeden atlıyorum. Şöyle burası birleşmiş olacak. Buraya da bir tane arka parça için trabzan yapalım. Ve sonrasında ilk trabzanımızı buradan almak suretiyle her bir ilmeğe bir trabzan yaparak örmeye devam edelim. Şöyle göstereceğim tekrar. Bakın, birleştirmeyi yaptığımızda burası bebeğimizin kolu için ayrılan bölüm olmuş oluyor. Şimdi burada arka parçayı da diğer bağlantı noktamıza kadar hiçbir şey yapmadan örmeye devam edelim. Her bir ilmeğe bir trabzan yapacak şekilde. Son trabzanımızı da yapıyoruz arka parçada ve geldik. Şimdi burada arka parça için bir trabzan yapmıştık. Aynısını burada da yapalım. Arttırma yaptığımız noktaya bir tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim ve yine tüm kolu atlıyorum. Ön parçaya geliyorum. Arttırma yaptığım yer için tekrar ön parçaya ait olması adına şöyle göstereyim. Bir tane trabzan yapıyorum. Ve diğer trabzanlarımı da yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Burayı hızlıca beraber ilerleyelim. Son trabzanımızı da yapıyoruz. Ve bu sıra bitti. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, ayrımlarımızı yaptıktan sonra şöyle yerleştiriyorum güzelce. Evet. Bakın, yeleğimizin kol kısımlarını ayırmış olduk. Bu noktada artık bundan sonra gövde kısmını yapmaya başlayacağız. Şu anda yeleğimizin ön kısmı burası. Arka kısmının, yani bebeğin üzerine giyildiğinde iç kısmı burası olacak. Ben aslında burada çok sade bir yelek yapmayı düşünüyordum. Ama az önce aklıma bir şey geldi. Onu yapmaya çalışacağım. En azından deneyeceğim diyelim. Şimdi burada bir sıra boyunca sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hemen ilk ilmekten itibaren şöyle başlıyorum. 3, 4, 5. Şimdi burada her bir ilmeğin üzerine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Zincir çektiğimiz yere kadar böyle devam edelim. Zincir çektiğimiz yere kadar geldik. Şimdi burada zincir çektiğimiz alanda da şöyle göstereceğim. Bakın, 1, 2, 3 tane zincirimiz var. Bu zincirlerimize de birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu ortadakini birazcık sıkı çekmişim yaparken. O yüzden biraz zor alacağım. Ve ardından tekrar her bir ilmeğin üzerinden sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın, zincir çektiğimiz yerde sık iğne yaparak orayı bağladık tamamen. Bu noktadan sonra aynı işlemi bu koltuk altındaki zincirde de uyguluyor olacağız ve sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayıp gelelim. Son sık iğnemizi de yaptık. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Yeleğimizin ön yüzüne dönüyoruz. Şimdi burada ilk trabzanımı yapıyorum.
Burada bir model kurulumu yapmak istiyorum. Normalde çok daha sade, farklı bir şey yapacaktım ama minik bir hareket katmak istedim açıkçası. Modelimizin kurulumuna başlayalım. İlk trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. Sıradaki trabzanı boş geçip diğerinden bir trabzan yapıyorum. Ardından ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü kez ipimi doladığımda sıradan değil, geride boş bıraktığım ilmek var. Bakın şurada arada ilk ilmeği atlamıştık. O ilmeğe geri dönüyorum. Oradan trabzanımı alıyorum. Burada mümkün olduğunca şöyle ipim katlandı. Gevşek tutabilirsiniz. Çok sıkmayın. Örgüde kayma yapmaması adına. Şimdi en son bunu yapmıştım. Geliyorum burada. Bir tane trabzanın ilmeğini yine atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncü trabzanımdayım. Üçüncü trabzanım için ipimi doluyorum. Ve geri dönüyorum. Bakın arada boş bıraktığım ilmeğe dönüyorum. Oradan alıyorum. Şöyle bol tutuyorum mümkün olduğunca. Ve trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi atlıyorum. Bir sonrakinden bir adet ikili trabzan yapıyorum. Yanına da ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüye tekrar başa dönüyorum. Burada dediğim gibi bol tutmanız sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü hafif bir fazla sıkmanız durumunda örgüyü geri çekecektir. Burayı boş bırakıyorum. Buraya geliyorum ve bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. İpimi doladım. Geri geliyorum. Bir kez daha alıyorum ve çıkarttım. Bir tane daha son kez beraber yapalım. Dilerseniz tekrar geriye sararak izleyebilirsiniz. Bir kez doladım. Buradaki bir ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğime geliyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci kez ilmeğimi doladım. Alıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanım için geriye dönüyorum ve boş bıraktığım ilmekten bir tane daha trabzan çıkıyorum. Ve buraya sabitlediğimde şöyle hemen çıkartayım. Evet. Ön tarafından göstereyim. Bakın böyle bir görünümü oluyor. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrar sizlerle paylaşıyor olacağım ve bir sonraki sıraya da geçeceğiz birlikte. Evet, son modelimi de yaptım. Hemen son bir trabzan yerim var burada. Onu da köşedeki trabzanı, köşedeki son sık iğneme bir trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz düzelteceğim. Bakın bu şekilde şöyle bir görüntüsü oluyor altta yaptığımız modelin. Şimdi burada yaptığımız her şeyin en başına geri dönüyoruz. Şöyle ki sık iğne yapmıştık biliyorsunuz tüm ilmeklere. Yine aynı şekilde her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örgünün diğer başına kadar ilerliyoruz. Şöyle göstereyim, bakın sık iğne yapmıştık ters yüzünde, ön yüzünde bu modelin kurulumunu yapmıştık. Burada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar tersindeyiz, sık iğne ile devam edeceğiz ve ön yüzünde kurulumu yapacağız. Modelin görüntüsünü bozmamak adına şöyle göstereceğim hemen. Bakın burası örgünün düz tarafı, burası ters tarafı. Aynı modeli hem gidiş hem dönüş kurduğumuz zaman çok ters ve karışık bir görüntü olacak. Bu yüzden bir yönde sık iğne, bir yönde model kurulumu yaparak örgümüzü ilerletiyoruz. Ne kadar ilerletiyoruz? Burada tamamen kendi isteğinize bağlı olarak çalıştığınız bedene göre ilerleyebilirsiniz aslında.
Şu an için ben de göz kararı ilerleyeceğim biraz. Tam net bir fikrim yok ne kadar yaparım diye. Ardından ortalama o yaşlardaki bir bedenden ölçüp de devam ettirebilirim diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi sık iğne yaparak sıranın başına kadar geliyoruz. Sıra başına geldiğimizde tekrar ilk trabzanımızı çıkıyoruz. Bir ilmeği boş bırakıyoruz. 2 tane trabzanı yerleştirip dönüp üçüncüyü boş bıraktığımızdan alarak buradaki çaprazlamayı yapacak şekilde modelimizi kurarak örgümüzü dilediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerletiyoruz. Evet, yeleğimizi kısmen tamamlamış sayılırız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 sıra desen yaptım. Ama bunu isterseniz 11, 12 yapabilirsiniz. Sadece böyle yelek çok uzun olduğunda bebek rahat edemiyormuş gibi hissediyorum ben. Şimdi ipimiz bakın tam desenimizi yaptık ön sırada. Arka sırada bir sıra sık iğnemizi yaptık ve tam köşeye geldik. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Ve şöyle sık iğne yaptım bir tane. Şu yeleği şöyle çevireceğim. Daha rahat gösterebilmek için. Şimdi burada bakın her bir trabzanın içinden şurada bir trabzanımız var. Ve her bir sık iğnenin gövdesinden sık iğneler yaparak ilerleyeceğiz. Bu noktada trabzanların gövdesinde 2, sık iğnelerde 1 tane yapıyor olacağız. Şöyle bakın, trabzanın gövdesine 2 tane sık iğne yaptım. Sık iğne sıramda da geldim, 1 tane sık iğne yaptım. Trabzan boşluğuma geldim, 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemin olduğu noktadayım. Burada da 1 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımdayım. Bakın 2 tane. Sık iğne olan boşluğumdayım. Şöyle göstereceğim. Bakın burası sık iğnenin dönüş olduğu yer. 1 tane. 2 tane. Şöyle göstereceğim görüntüsünü. Burada tüm sıra boyunca buraya geldiğimizde sadece trabzanların gövdesinden 2'şer tane sık iğne yaparak ön patta birinci sıranın tüm sık iğnesini yaptım. Şu anda yakaya kadar geldim. Şöyle göstereceğim hemen. Şimdi ikinci sırasındayız. İkinci sırada aynı zamanda iliklerimizi açacağız düğmelerimiz için. Ben hemen düğmelerimden uygun olan bir düğme arayacağım. Evet, düğmelerimi buldum. Şöyle her biri birbirinden farklı 3 renkte ama aynı formda düğmeler tercih edeceğim. Şimdi burada hemen ikinci sıramıza geldik. Şöyle örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde ikinciye de sık iğnemi yapıyorum. Ve 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra burada 2 zincir çekiyorum. Şöyle bakın, 2 zincir benim iliğim için, düğmem için yeterli olacak bir boşluk. 2 zincir çektim. Alttan da 2 tane sık iğneyi atlıyorum ve üçüncüden normal bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ben tüm gövdeyi düğmeli yapmayacağım. Sadece yarısına kadar düğme yapacağım. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birinci buraya koydum. İkinci iliğimi de şuraya bir yere yapacağım. Üçüncüyü de tam bu modelin başladığı yere yapacağım. Ona göre de bir aralık belirleyeceğim ama göz kararı yapacağım tamamen. Yine de sayalım. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 10 tane de buraya denk gelecek. Makul olacak gibi duruyor. 10 tane sık iğne aralıklarla düğmelerim için iliklerimi açıyorum. 2 zincir çektim.
1 2 atlıyorum. 3. sık iğneme geldim. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, burada 3. iliğimi hemen yapıyorum. 1 2 atladım ve bu kadar. Şimdi bundan sonra etek ucuna kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi ikinci sırayı da tamamladık. İliklerimizi açacağımız yerlere zincir çektik. Hemen son sıramıza dönüyoruz. Şöyle hemen ilk trabzanımı yapacağım. Şimdi burada tüm sıra boyunca tekli trabzanlar yapacağız. Bu tekli trabzana bakın bu ipimi doluyorum. İlmekten de ipimi alıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. Çakma sık iğne olarak da adlandıranlar var. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekli trabzanlar yapacağız. İliklerimize kadar ilerleyelim. İlik açtığım yerlerde de 2 tane yapıyor olacağım. Onu göstereceğim. Evet, bakın şimdi ilk iliklerimizin olduğu yere geldik. İpimi doluyorum. İlik açtığım boşluktan 1, ilik açtığım boşluktan 2, ardından bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Böylece bu iliklerimi açtığım yerin üstünden tekli trabzanlarımı yapmış oluyorum. Bu şekilde sıra başına kadar ilerleyeceğiz ve ön patımızı tamamlayacağız. Evet, şimdi sıra sonuna geldim patlarımın üzerinden. Şöyle göstereceğim hemen. Bakın. Şimdi burada aynı işlemi karşı tarafta da yapacağız. Burada ilik açmayacağımız için sadece 2 sıra sık iğne, 1 sıra tekli trabzan yapacağız. İpimi hiç koparmıyorum. Bu noktada yakadan dönüş yapacağım karşı tarafa. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir zincir çekiyorum ve bir sık iğne yaptım. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Yaka boyunca karşı tarafa geçene kadar. Şöyle göstereyim, bakın görüntüsü bu şekilde duracak tamamlandığında. Hemen hızlıca ben karşı kıyıya kadar şu kenarı boyunca sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde karşı kıyıya kadar geldim. Karşı yakanın başlangıcındayım şu anda. Burada şu ipimi de gizleyebilirim, aynı zamanda güzel olur. Bir zincir çekeceğim. Çok pardon. Her bir trabzandan diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Trabzan gövdelerine 2 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir sonraki gövdem burada. Şimdi bu yaka patında da hemen örgümü şöyle çeviriyorum. Evet, bakın burada yaka patlarımız üst üste gelecek. Bu tarafını bitirdim. Şimdi burada da 2 sıra sık iğne, 1 sıra tekli trabzan yapacağım. Sadece ilik açmayacağım. Buradaki gibi düğme için deliklerim olmayacak. Düğmeleri paralelde üzerine dikeceğim. Bu tarafını da yapıyoruz hızlıca ve ardından lastiklerine başlayacağız. Evet, bakın şimdi hemen karşı tarafında patını ben tamamladım. Şöyle birleştirmemi yaptım. Düğmelerimi dikip size bir göstermek istedim önce düğmeli halini. Hemen açalım düğmelerimizi. Bu şekilde bakın, şöyle ben kenarında lastik yapmayı tercih etmedim. Onun yerine farklı bir şey yaptım. Aynısından
kolunda da yaptım. Diğer kolda da birlikte yapalım. Etek ucunda da, kollarda da aynı işlemi yaptım. Ne yaptım? Ters sık iğne yaptım. Şimdi hemen birlikte yapalım bu tarafı da isterseniz. Koltuk altından başlayacağım. Hemen ipimi sabitliyorum. Buradan çıkartıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi örgümüze normalde sağdan sola doğru devam ediyoruz. Burada soldan sağa doğru devam edeceğiz. Ters sık iğne ismi buradan geliyor. Bir arkadaki ilmeğe burada şöyle alacağım hemen. Geliyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparken ne yapıyorduk? İpimizi hiç tığımıza dolamadan batıyoruz. Battım, ip aldım, ikisini birlikte çıkarttım. Şimdi burada hemen trabzanlarımız var yandan giderken 2 tane. Bakın şöyle yaptım. Burada yine aynı şekilde aldım ve bitti. Bakın ilmeğimin şöyle daha yakından göstereceğim. Burada bir ilmeğim var. İlmeğimin içinden ipimi alıyorum. İkisini aynı anda çıkartıyorum. Bir sonrakine geliyorum. İpimi alıyorum, çıkartıyorum. Bir sonrakine geldim. İpimi aldım, çıkarttım. Bir sonrakine geldim. İpimi aldım. Bir sonraki ve bir sonraki. Böyle bir kenar elde etmiş oluyoruz ters sık iğne yaparak. Dilerseniz burada farklı bir kenar oyası veya lastik yapımı tercih edebilirsiniz. Ama ben bu sefer böyle yapmak istedim. Her bir ilmekten ters gidiyorum, geri geri gidiyorum. Beş taneyi daha beraber yapalım. Geri geliyorum. İpimi aldım. Birlikte çıkarıyorum. Bir gerisindeki ve bir tane daha geri geliyorum. Bu şekilde bu işlemi her iki kol kenarında da uygulayacağız. Bakın ben bu tarafta yaptım. Şöyle göstereyim bitmiş halini. Bence yakıştı. Yani bu yeleğe yakıştı diye düşünüyorum. Etek ucunda da yaptım. İplerimi henüz temizlemedim. Etek ucundaki de bu şekilde görünüyor. Şimdi hemen hızlıca bu kolun kenarını bitireceğim. İplerimi de temizleyeceğim ve son halinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, iplerimizi temizledik ve tamamlanmış hali ile yeleğimiz bu şekilde olmuş oldu. Ölçülerini vereyim isterseniz hemen. Koltuk altından koltuk altına toplam genişliği 26 santim. Omuzdan etek ucuna 30 santim ve yakadan etek ucuna 26-27 santim aralığında. Şöyle göstereceğim tekrar. Tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşça kalın.